Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Peyzof. Bugün sizlerle beraber William Wallace mı yoksa Gorgo mu daha iyi alanda onu inceleyeceğiz. O sırada Jügeri Yang'ımızın son skillinde beşleyip uzmanlığını açalım. Kafalarımızı fullledik. Alanda 6. komutanımız olacak bu. Ekipmanları henüz tam değil. Diğer 5 kıtamız tamamen efsane biliyorsunuz. 3 kıta full kritikli. Ama bu da yavaş yavaş güzelleşecek. Özellikle Sunset Canyon, gün batımı kanyonu için ciddi önem arz ediyordu. O yüzden tamamladık. Yazıtları falan güzel. Diğerlerini de burada görüyorsunuz. William Wallace'a bakalım arkadaşlar. Önce bir skill'lerimizi değerlendireceğiz. William Wallace nedir? Hayırdır? Biliyorsunuz Smite Talent Tree ile geliyor William Wallace. Bu da Liu Che ile çok uyumlu. Videonun daha ilerleyen aşamalarında bir Smite Talent Tree örneği göreceğiz. İlk skillimiz 2400 Smite damage'ı var. Bir de 3 farklı düşmana 300'er daha vuruyor. Fena bir skill değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Smite damage skill damage'ı değil normal damage'ı arttıran bonuslardan faydalanıyor. Bu da Liu Che ile beraber güzel gitmesine sebep olacak. İkinci skill %10 sağlık, %30 atak, %20 de march speed. Gayet güzel. Ee, intikal hızı vermesi çok önemli. Gördüğünüz üzere %10 daha az normal hasar alıyor. Ve burada yine Smite Damage ile ilgili bir skillimiz var. 1000'den fazla Smite Damage vurduğunda hasarını %40 arttırırım diyor. Bu da güzel bir skill çünkü Liu Che de 1000'den fazla vuracak. William Wallace da 1000'den fazla vuracak. Hemen hemen sürekli %20 daha fazla, %40 daha fazla vuruyor olacağız. Burada Smite Damage bonus artı %10, Normal Damage bonus artı %10. Biliyorsunuz Smite Damage normal damage'den ilgileniyor dedik. O yüzden 2 kere artıyor gibi olacak. Burada da görüyoruz ki yavaşlatılırsa, aktif bir skill kullanırsa bu yavaşlatmayı vesaire bozar. Ve yakındaki 3 dost komutana 1000 faktörlük bir shield verir diyor. Bu da güzel. Alanda biraz daha tanklık katacaktır. William Wallace ve Liu Che'ye. Kalkan bildiğiniz üzere epey önemli. Health bonusu da var gerçi. %10 sağlık da veriyor ama yine de kalkanı olması da gayet güzel. Bunun dediğimiz gibi %10 normal damage, %10 smite, %40 hasar artışı skill damage'a yani smite damage'a. Gayet güzel. Beğendik. Bakalım bu Liu Che ile nasıl gidecek? Liu Che'de de gördüğünüz üzere bu alan vuruyor biliyorsunuz. O yüzden zaten çok meta oldu. 2250 smite damage faktör veriyor. William Wallace'ın skillini tetikleyecek. Burada %20 defans bonusu var. %20 atak bonusu var. %25 şansla tekrar smite damage verecek. Sürekli bu iki komutan birbirinin normal ataklarını arttıracak. Normal atak arttığı zaman smite damage'ları artacak. Aynı zamanda birbirlerini iyi besleyecekler skill'leriyle. Biliyorsunuz eskiden Liu Che ile Gorgo yani Gorgo ilk, Liu Che ikinci komutan olarak alanda çok iyilerdi. Gorgo'nun defans skill'i, defans yetenek ağacıyla beraber. Gorgo da yine smite damage vuruyor. Ee, o yüzden Liu Che ile beraber aslında gayet iyi giden bir komutandı. Yazıtlarını da normal hasarı arttıracak şekilde ayarlarsanız e, gerçekten bu iki komutan birbirini çok iyi besliyordu ve alanda hemen hemen yani önünde durulmayacak bir ikili haline gelmişti. Ama şimdi William Wallace var ve bize de şu anda bu iki komutanı denemek düşer. Birbirleriyle nasıl uyuyorlar, Gorgo'ya karşı nasıllar bakacağız. 3 tane deneme vs'si atacağız. Bu vs'lerde ben Gorgo Liuç'e çıkacağım. Arkadaşım William Wallace Liuç'e çıkacak. 200.000 T5'lik ordular. Rün yok, buff yok, ekipman yok, yazıt yok. Resmen çıplak ordularımızla çıkacağız.
Kendisi de soruyor YouTube atacak mısın diye. Evet tabii ki atacağız. Herkesi bilgilendirmemiz lazım. William Wallace geldi ama güzel bir test göremiyoruz. Burada bir espri yaptım ekranda. Görürsünüz William'a William Liu beraberinde Will Liu diyebiliriz diye düşündüm. Siz ne düşünürsünüz artık bilemiyorum. Beğenirseniz bunu bir akım haline getirebiliriz. Will You diyebiliriz. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere düellonun başlarında William Wallace biraz önde gibi gözüküyor. Yani sarıya ilk Gorgo düştü. Arkadaşım da burada sanırım yeneceğini anladı. Ee, emojilerle beni kışkırtmaya çalışıyor ama bakalım nasıl gidecek. Evet. Yine salise farkla Gorgo önce kırmızıya düştü arkadaşlar. Ama şu an sanki Gorgo biraz üstünlüğü ele aldı gibi. Evet, Gorgo bu vs'yi kazanır arkadaşlar. Sanıyorum biraz şans faktörü de var. Özellikle William'ın kalkan skillinden de gelen, etkilenen bir şans faktörü. İki komutan da tamamen ekipmansız olmasına rağmen bu düelloları etkileyecektir. İlk düelloyu gördüğünüz gibi Gorgo kazanıyor. Bakalım raporumuz nasıl? 23K ağır yaralıya, 27K ağır yaralı. Gorgo epey önde gibi. Burada göreceğiniz farklılıklar tamamen komutanların yetenek ağaçlarından kaynaklanıyor. Bu All Damage'daki bonuslar yazıtsız ama ortadaki ufak yazıt var. Kenardakiler yok. Ondan geliyor. Evet, Gorgo 1, Villius 0. 23.4'e 27.1. Tabii biz bir düello yapıp bu işin peşini bırakmayacağız arkadaşlar. 2, eğer iki düellonun sonunda sonuç 5-5-5-5 William Wallace. İki düellonun sonunda 1-1 olmuş olursa bir üçüncüyü yaparız. Arkadaşlar bu arada William Wallace 5-5-5-1 de değerlendirmeyi aslında istiyordum ama arkadaşım çoktan maxlamış komutanı. Yine de bu maxlanmış halinin üzerine yorumlar yaparak 5-5-5-1 nasıl sonuç verir onu da değerlendiririz. Yani free to play dostu bir komutan olarak geldiği gibi gözüküyordu çünkü aslında William Wallace. Ama durum nedir onu göreceğiz. Evet 23.4K'ya 27K bir sonucumuz var. Sağ yukarıya yazdım arkadaşlar. Sonuç takip edebilmeniz için düellolar arka arkaya sonuçlanırken orada toplamını görebileceğiz. Evet burada düellomuz başlıyor ve hazırlıksız yakalandık. %25 kadar bir skill geriden geleceğiz. Evet öyle olunca zaten William Wallace'ın kalkanı bizim skillimizi engelliyor hale geldi. Arkadaşımın yorumu William Wallace'ın kötü olduğu yönünde. Ama şu anda bu vs'de epey önde. Bu buradan döneceğini de zannetmiyorum. Ee, şu an belki 2-3K'lık bir fark açılmıştır bile. Hatırlatalım arkadaşlar. Rün yok, buff yok, hiçbir şey yok. Ekipman yok, yazıt yok. Oh, Gorgo kırmızıya düştü ama William Wallace hala sarıda, hala da sarıda. Bu roundu William Wallace alır. Hazırlıksız yakalandık. William Wallace kalkanı bizim skilllerimizi engelledi. Ve böylelikle farkı da kapatacaktır herhalde. Bir önceki VS'de Gorgo'da 17.000 askerimiz kalmıştı. 17.000 asker farkla 4K daha az ağır yaralı vermiştik. Bu roundu Williu kazanıyor arkadaşlar. William Wallace ve Liuche. 35.000 askeri kala kazanıyor. 20K'ya 24K bir ağır yaralı vermiş. İlginç. Çünkü bir önceki VS'de 17.000 kaldığı halde 23'e 27 idi. Yine 4K fark vardı. Burada 35K asker kalmış olmasına rağmen yalnızca 4K fark var arada.
Arkadaşlar burada görüyoruz, arkadaşımız da VIP 18 bizim gibi. Yani VIP'den gelen bonuslarımız da eşit. Şimdi bir üçüncü VS'mizi atacağız. Çünkü 1-1 bitmiş bu düello kimseyi tatmin etmez. Şahsen beni etmedi. Şu an çok başa baş. Kimin daha iyi olduğunu alanda Liucho ile beraber görebilmek için bir düello daha atıp bu düellonun ilk iki rapordan birine yakın olmasını bekleyeceğiz. Ki yüksek ihtimalle rapor öyle sonuçlanır ama belli bir şans faktörüyle diğeri lehine de sonuçlanabilir söyleyebilelim. Gördüğünüz üzere Gorgo'nun kazandığı oyun 138 round sürmüş. William Wallace'ın kazandığı round ise maç ise 127 round sürmüş. Arkadaşım başka bir düello istiyor vesaire ama önce bir son Gorgo William Wallace düellosunu görmemiz şart. Hemen kontrol edelim. The results are very different. Yes. Evet. İki ordu bu sefer başa baş direkt başlayacaklar. Göreceğiniz üzere. Birbirinden bir tur önde olacak gibi bir fark olmayacak. Gorgo bu arada çok yüksek hasar vuruyor normal hasarda. Gördüğünüz üzere 100, yani 1100'e 800 gibi bir hasarla başladılar. Burada videoyu bir iki katı hızlandırıyorum arkadaşlar. Ama yine kalkanlarda ve smite damage'larda sanırım William Wallace direkt bir tık öne geçti hemen. Şans faktörü kendisini gösteriyor diyebiliriz. Bu arada tekrar hatırlatalım. Arkadaşımızın William Wallace'ı burada ekspertizlenmiş durumda. Evet, William Wallace bu roundu da alacak arkadaşlar. Ekspertizli bir William Wallace'ın yüksek ihtimalle alanda Gorgolu bir Liu Che'ye baskın olacağını görmüş olduk. Fark çok düşük ama yine de durum budur. Bu sefer kaç askeri kalacak acaba onu merak ediyorum. Evet, kalkan çok ciddi bir faktör. Evet arkadaşlar burada arkadaşımızın 37 bin askeri var kalmış. Ama yine 20'ye 24 hatta hemen hemen aynı ağır yaralılarla tamamlanmış. İkinci ve üçüncü raporlar çok benzer olduğu için bunun ağırlıklı sonuç olduğuna kanaat getirebiliriz. Yani yüksek ihtimalle Gorgo Villieu vs'si bu şekilde sonuçlanacak ama birinci rapor gibi bir raporda çıkıp çıkmayacağı hiçbir zaman belli değil. Bu dövüş kaç round sürmüş ona bakalım arkadaşlar. Evet bu dövüş de 127 round sürmüş. Zaten ikinci düelloyla eşit. Burada bir yetenek ağacı istedim ama o gelene kadar biz Gorgo'ya bakalım arkadaşlar madem. Gorgo yetenek ağacımı göstereyim. Uzun zaman sonunda optimize ettiğim bir yetenek ağacıdır. Alan için yaptım. Garnizon gibi bir beklentim yok. Alanı kullanıyorum. Göreceğiniz üzere Defense Tree'de bazı olmazsa olmaz puanlarımız var. Ama piyade ağacını tamamen doldurduk. Siz de Gorgon'uz için bu alan dövüşü build'ini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Emin olun yani daha iyisi kolay kolay denk gelmez. İntikal hızlarımız vesaire de var. İhtiyacımız var zaten bu build ile. Bu komutanlar ile. Durum budur. Ve arkadaşımızdan da William Wallace'ın yetenek ağacı gelmiş. Belki Smite kısmını tamamen doldurmuş. Piyadede de sol üst tarafa doğru bir yönelme var. Buna gelin komutanlardan tekrar bakalım bu yetenek ağaçları neydi? Çünkü yeni bir yetenek ağacı olduğu için ezbere bilemiyoruz. Smite kısmının son skill'i Smite hasarı verdiğinde %30 ihtimalle %10 herhalde hasarı arttırıyor. Yani çok önemli bir faktör.
Çünkü bir bu vuracak, bir Liu Che vuracak. Yani %10 arttırmak demek 250, 250 belki 500 faktör çıkaracak. Smite hasarı vurduğu rakipler öfke kaybedecek. Karşı saldırı hasarı var. Aktif skill kullanıldığı zaman hasar arttırımı var. Çok ciddi rage, yani öfke boostlayan, dolduran bir ağaç olmuş. Güzel bir ağaç arkadaşlar. Zaten öfke doldurumu ve smite hasarını arttırma faktörlerinde VS'de yansımasını görmüş olduk. İlk VS'miz farklıydı. Arkadaşlar burada size farklı bir rapor gösteriyorum. Gorgolio'nun ne kadar hala aslında iyi olduğunu görüyorsunuz burada. Scipio Africanus'u epey farkla, yani 21k ağır yaralıya 35k ağır yaralı farkıyla alandan hala silebilen bir ikili. O yüzden hala rahatlıkla söyleyebiliriz ki Gorgolio çok iyi bir seçenek. Hatta bence 5-5-5-5 William Wallace'tansa çok çok daha iyi bir seçenek. Free to play arkadaşlar William Wallace kasabilirler. Ama sonuçlar tabii ki bunlardan daha da kötü olacaktır. E, Yani çok da iyi olmayacaktır. Ama yine de free to play oynuyorsanız ve bu kafaları zorlukla biriktiriyorsanız, kolay kolay da harcamak istemiyorsanız, Liu Che'niz de varsa, yoksa yapmayın. 5-5-5-1 bir William Wallace kullanabilirsiniz. Ama benim şahsi önerim maxlayın, bir Gorgon'uz olsun. Garnizonda da kullanabilin. Krallığınızda çok faydalı olacağınız yerler gelebilir. Şehrinizin savunması çok güçlenir. Ee, Ama tabii ki takdir sizlerin arkadaşlar. Ben William Wallace yapmayacağım. Çünkü gördüğünüz üzere aslında Gorgo ve Liu Che ikilisini bozmaya gerek yok. Buna daha iyi bir alternatifim yok. Gorgo Liu Che hala gerçekten rakibi yok eden bir ikili. Scipio ve William Wallace'ı burada görüyorsunuz 21K'ya 35K. Bu rapor aynı zamanda bize William Wallace'ın Liu Che'siz kullanılmayacağını da gösteriyor arkadaşlar. Yani bu komutana uymayan komutanlarla bunu eşleştirmeniz. Çünkü smite damage bonuslarından faydalanamayacaksınız. O yüzden Liu Che'niz yoksa 5-5-5-1 William Wallace bile yapmayın. Sadece Scipio Goa'nız varsa, çok fazla kafada harcayamıyorsanız o yeter. Boş verin. Ama Liu Che'niz vardır, çok kafanız yoktur, William Wallace yapın. Liu Che'niz vardır, çok fazla kafanız vardır, Gorgo yapın. Rahat edin. Durum bu şekildedir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.